Yolda hikayeler aramaya başlayalı tam 5 sene olmuş. Her birinde ayrı bir hikaye yazdık. Daha önce R1250 GS ile dağları aştım, F800 GS ile toprak yolları keşfettim, R18 Rocktain ile klasik sürüşün keyfini yaşadım. Şimdi ise tüm hikayeleri bir üst seviyeye taşıyan BMW GS serisinin en güçlü ve en yeni üyesiyle R1300 GS ile yollardayım. Geçen sene bıraktığımız yerden, Datça'dan devam ediyoruz maceraya. Yine güneye doğru sürerken önümde upuzun bir tarih ve deniz kokusu var. Sıra Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan koylarında. Hava bir açıp bir kapasa da sonbaharın ilk günlerinde buralar hala kavruluyor. Tam 6 aydır yağmur görmemiş topraklar. Sıcaklık hala 30 derecenin üzerinde. Hayıtbükü'nde duruyorum ilk önce. Mesudiye köyünün içinde kalan bu koy, Datça'nın en güzel köşelerinden. Sakinliği ve turkuaz deniziyle tam kafa dinlemelik bir yer. Bu arada merak ediyorsanız buralarda her koyun isminde bük var. Eski Türkçe'de köşe demekmiş. Bükmek fiiliyle aynı kökten geliyor. Güncel Anadolu ağzıyla ise körfez, gölcük gibi anlamlara sahip. Hayıtbükü'nden Ovabükü'ne sadece 1 kilometrelik sahil yolunuz var. Ovabükü tam bir doğa harikası. Datça'nın en güzel koylarından biri desem yeridir. Antik çağlardan beri bereketini korumuş burası. Narenciye bahçeleri, zeytin ağaçları. Doğayla baş başa sakin bir tatil isteyenlerin tam aradığı yer. Ovabükü'nü arkamda bırakıp Palamutbükü'ne doğru sürüyorum. Bu mevsimde güneş erkenden kavuşuyor Akdeniz'in mavisine. Geçen sene Ege macerasını Knidos'ta bitirmiştik ve de orada söylediğim gibi gelecek sene buraya geleceğim ve buradaki yolların hepsini göreceğim demiştim. Onun için tekrar Datça'dayım ve hatta şu an en güzel koylarından bir tanesi olan Palamutbükü'ndeyim. Tabii aslında çok şaşırtıcı değil. Ege, Akdeniz ve birleşme noktası Datça. Datça Yarımadası bu noktada Ege'yi ve Akdeniz'i birleştiriyor. Sürekli esintili havası, ışık kirliliğinin az olması, bunun nedeni de yerleşimin nispeten az olması burada, küçük küçük köyler olması, denizinin havuz gibi olması, tertemiz bir havaya sahip olması ve de tabii ki bunun dışında yollardan gelirken binbir türlü ağaç, binbir türlü bitki örtüsünü burada görüyor olmanız buranın en önemli özellikleri. Sabah saatlerinde Kargı Koyun'dan çıkıp muhteşem yollardan Mesudiye üzerinden Palamutbükü'ne ulaştım. Şimdi buranın balı, bademi ve balığı çok meşhurmuş. İnşallah özellikle kekik balını bulabilirsek deneyeceğiz. Bir de zeytini çok meşhur. Burada insanlar zeytinlerini toplatıp yakın yerlerde sıktırıyorlar. Şimdi gidelim o güzelce zeytinleri sıkıp bir zeytinyağı nasıl oluyormuş görelim. Akşam saatlerinde Ali abinin mekana geldik. Şimdi burada bize hem bu, yani benim beklemediğim bir tesis çıktı öncelikle Ali abi burası. Yani müthiş bir tesis. Bir de enteresan, biraz da gizli bir yer. Evet. Sadece aslında zeytin sıkılmıyormuş burada. Burada başka şeyler de varmış. Biraz Tabii. senin maceranı dinleyelim abi. Burası Tamam. nasıl oldu? Tamam. Knidya. Knidya Eco Farm. Bizim yerimizin adı. Neden? Knidya bu bölgenin tarihi adı. Evet. Knidos hemen yan koyda, biliyorsunuz. Evet. Knidos'un. Burası da
suları olan, onların sulu tarım yaptığı Knidya adını verdikleri bu vadi. Ha öyle mi? Evet. Çok iyi. Burada su var. Su akar, şelale gibi değirmenler var. Evet. Ben o suyun aşkına, o suyu buldum burada gençliğimde. Evet. Burada kamp yaptım o suyun başında. Buralı mısınız yoksa? Hayır, ben İzmirliyim. Ha. Ama 88 yılından beri Datça'ya gelen giden biriyim. Harika. O yıllarda da gene ben de motosiklet sevdasıyla bu yollar açılmamışken buralarda kimsenin olmadığı yerlerde suyun başında kamp yapardım. Buraları öyle tanıdım. Yıllar sonra Datça'ya yerleşme planı gelince kafama buraya tekrar geldim. Çok güzel. 2017'lerde burası Knidya Eco Farm kırsal turizm tesisi oldu. Evet. Çok güzel. Vallahi ilk defa böyle bir yer görüyorum. Evet. Ve tabii bütün bu hikayelerin içerisinde kendime göre olabilecek en iyi zeytinyağını Evet. üretebilmek için burada ufak bir butik tesis kurdum. Satılıyor mu yoksa sadece Evet. kendi tüketiminiz? Biz bunu profesyonel olarak satıyoruz. Mutfağımızda da bunu kullanıyoruz. Yeşil hasatları salatalarda, mezelerde, tadımlıklarda, kahvaltılarda veriyoruz. Sezonun sonuna doğru zeytinler kararmaya, Hı hı. klasik sarı zeytinyağı çıkmaya başladığında da onu pişirme Anladım. aracı olarak Anladım. kullanıyoruz. Ben hep çocukluğumdan beri o yeşil zeytinle siyah zeytini farklı ağacın Çok meyvesi kişi böyle düşünüyor. zannederdim. Evet. Meğerse öyle değilmiş. Aynen öyle. Biri çağlasın, Hı hı. biri olmuş. Aynen. Siyahı olmuşu. Olmuş. Aynen. Süper. Şöyle güzel bir ekmeği o zaman bu akşam Aynen öyle. şöyle koklayıp ağzımıza Aynen öyle. atarız. Datça'ya veda etmek kolay olmuyor hiç. Hem gelmesi hem çıkması uzun sürüyor ama değiyor. Çünkü yollar bir harika. Virajlar, inişler, çıkışlar ve o manzara. Anlatılmaz, yaşanır dedikleri cinsten. Akyaka'ya giderken bir tavsiye. Marmaris-Muğla yolu yerine Yeşilbelde tarafından gidin derim. Ben öyle yaptım ve iyi ki de yapmışım. Zaten yolda sarı şeritleri görünce anlıyorsunuz. Hem yol hem manzara muhteşem olacak. Yolda olmanın en güzel yanlarından biri de dostlarla karşılaşmak. Bir tost molası hemen muhabbete dönüşüyor. Sakar geçidinden de buraya ulaşılabildiği için biz motorcular hemen viraj muhabbetine dalıyoruz tabii. Harika bir sürüş gününden sonra akşamüstü yorgunluğumu atmak için Akyaka'ya geldik. Geçen sene de gelmiştik. Geçen sene de Azmak Nehri'ne ayaklarımızı sokmuştuk. Belki şimdi bu bir tekne turuna katılırız. Bakalım bizi nereye götürecek yol göreceğiz. Bundan sonra Köyceğiz Gölü'nün yanında konaklamayı planlıyoruz. Ama şu an Akyaka'dayız ve bunun keyfini çıkartıyoruz. Şimdi özellikle bu taraflarda işte bu Datça tarafında bu Yarımada'da Marmaris'te yollar mükemmel. Yani hem asfalt kalitesi olarak mükemmel hem de bütün yollar
böyle motorcular için böyle çizilmiş sanki. Yukarıları doğru virajlarla çıkıyorsun. Aşağıya doğru virajlarla iniyorsun. Muhakkak buralara gelmeniz lazım. Evet, biz işte dronlarla, işte farklı kameralarla çekip bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle de biraz büyük konuşuyormuş gibi oluyor. Çok da sevmiyorum ama muhakkak gelip buraları görmeniz lazım. Yani yurt dışında motosiklet kullanmaktan çok daha güzel, kaliteli ve de huzurlu yollara sahip aslında Türkiye. Şu güzel ülkemin her yeri cennet. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Ümit ediyorum ki siz de bu yollara peşimizden çıkıyorsunuzdur. Şimdi bu muhteşem gün batımının keyfini çıkartalım ve kendimizi bırakalım. Sabah Köyceğiz Gölü ile tanıştım. Gökyüzüyle öyle bir bütün olmuş ki anlatamam. Türkiye'nin 16. büyük gölüymüş burası. Hem turizm açısından değerli hem de balıkçılık yapılıyor. Bir de ilginç bir şey öğrendim. Nesli tükenmekte olan Nil kaplumbağası yaşıyormuş burada. Köyceğiz Gölü'nün kenarında harika bir güne uyandık. Ve de şimdi Köyceğiz'den Ekinci'ye doğru giderken sağda böyle sayısız narenciye ağaçları var. Zaten Akdeniz narenciyenin ana vatanı biliyorsunuz. Hazır buraya gelmişken de şöyle bir şehirli çocuk olarak şöyle dokunup koklamak çok istedim. Daha hazır değiller. Kışa bizim için hazırlanıyorlar. Yukarılarda böyle birkaç tane rengi yavaş yavaş dönmeye başlayan var ama oralara da şu an erişemiyorum. İnşallah yolumuzun üstünde güzel bir bahçede olmuş bir portakalı şöyle şapur şupur beraber yiyeceğiz. Sonraki durağım Ekincik Koyu. Hamitköy üzerinden gidiyorum. Yol boyunca Köyceğiz Gölü muhteşem manzaralar sunmaya devam ediyor. Ekincik eski bir yörük köyü bu arada. Halk arıcılık ve turizmle geçiniyor. Ekincik'in büyülü virajlarından böyle ormanların içinde dağ havası alarak da yukarılara doğru çıktık. Sonra da aşağı indik ve muhteşem Ekincik Koyu'na vardık. Ekincik'e indiğimizde de muhteşem bir koy içerisinde Ekincik Kamping'deyiz. Belki birçoğunuz biliyordur çünkü burası genelde motorcuların çok sevdiği ve uğradığı bir nokta. Burcucuğum nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş Çok geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burası çok güzel gerçekten. Hani buraya gelip motorunu bırakıp yakın yerlerdeki bu sürüş rotalarına Tabii. harika bir şekilde ulaşıp tekrar gelip burada kamp da yapabilirler. Evet. Bunun dışında da kalma imkanları var. Var tabii. Odalarımız var. Böyle hem kamp ortamının o atmosferini yaşayabilecekleri hem de böyle otel konforu, ufak böyle bir konfor alanı yarattığımız odalarımız var. Süper. Sen de eski motorcusun. Evet. Sonra ama buralarda çok ihtiyaç kalmadı herhalde. Ya biraz öyle oldu. Biraz doydum Ha. öyle. Hani şimdi daha çok eşya taşıyoruz ediyoruz falan. Motoru biraz yatırdığım için dedim hakkını versin birileri. O yüzden elden çıkarttım onu. İyi, süper. Bildiğim kadarıyla senin bu bizim şehirdeki insanların kurduğu hayali. Evet. Sen burada ortaklarınla beraber
Aynen. gerçekleştirmişsin. Biz 3 tane arkadaş olarak yapıyoruz bu işi zaten burada. Ben diş hekimiydim önceden. O işleri bıraktık işte. Bir arkadaşım fizik mühendisi, diğeri inşaat mühendisiydi. Burada yaşamayı çok sevdik. Yani burası çok güzel gerçekten de. Yani hani böyle yaşam alanımız aynı zamanda iş olarak bakmadığımız bir yer olduğu için çok keyifli gidiyor. Aynen. Gerçekten. Gelen misafirler çok iyi. Motorcular geliyor, işte yürüyüşçüler, stand-up pedalcılar geliyor, kanocular geliyor. Yani o ortama çok uygun. Çok memnun oldum. Ben de Çok çok teşekkür memnun ederiz. oldum. Rica ederiz. Her Görüşürüz. zaman bekleriz. İnşallah. Görüşürüz. Sen buraları nereden geldin? Nereden geldin? Ha? Tamam bir şey yok. Kaunos'tayız. Bakalım Kaunos antik şehrinden şöyle bir döneceğiz. Manzarayı göreceğiz. Ve size sürprizim var. Çok acayip bir feribotla tanıştıracağım sizi. Kaunos'a gelince, burası Dalyan Çayı'nın Çandır tarafında. Antik çağlarda bayağı önemli bir liman kentiymiş. Ama sonra deniz alüvyonlarla dolunca önemini kaybetmiş. Miletos'un ikiz çocuklarından Kaunos kurmuş burayı Karya-Likya sınırında. Herodot'a göre Kaunoslular kendilerini Giritli sayıyorlarmış. En etkileyici yanı dağ yamacındaki kaya mezarları. Bunların kökeni ta Urartulara dayanıyormuş. Surları, agorası, hamamı, tiyatrosu. Yani anlayacağınız bayağı gelişmiş bir kentmiş zamanında. Köyceğiz Dalyan kanalındayız. Ve de o taraftan bu tarafa sanki böyle bir filmlerdeki gibi, Asya filmlerindeki gibi Aynen. şu küçük feribotla geçtik. Cemil Kaptan da kaptanımız. Abi Merhaba, ben hiç hoş böyle geldiniz. hoş bulduk. Hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ya. 7-8 seneden beri var normalde. Aha. Ben kendim de Kaunos kısmında yaşıyorum orada. Doğma büyüme burada Evet, mısın? doğma büyüme buralıyım. Daha önceden biz arabalarımızı normal Köyceğiz'den 36-40 kilometre yarımada şeklinde dolaşıyorduk ya da Dalyan kısmında bırakıp o şekilde Ya da aslında Yaşa. atlasan yüzersin yani. Gençliğinde yüzmüş müydün böyle karşıdan karşıya? yüzdük ama burada kışları falan sürekli zor tabii, olur yani. tabii. Aynen. Her yanı suyla çevrili Dalyan'ı arkamda bırakıp Fethiye'ye doğru yol alıyorum. Hava kararmaya başladı bile. Uzun zamandan beri merak ettiğim Kayaköy'e geldim. Kayaköy'ün hikayesini de şöyle kısaca bir anlatayım. Öncelikle Bizans İmparatorluğu himayesinde kurulan bir köy burası. Kurulma amacı da aslında bazı rivayetlere göre korsanlardan kaçmakmış. Dağın ters yamacında kurulduğu için korsanlardan kaçıp saklandığı rivayet ediliyor. Burada gördüğümüz binalar 18. yüzyılda
inşa edilmiş binalar. Mübadele zamanında buradakiler gitmiş, Selanik'teki Türkler gelmiş. Fakat Selanik'teki Türkler buraya geldikten sonra çok ısınamamışlar ortama. Eski Rumların hayaleti var demiş kimisi. Kimisi yerini beğenmemiş ve buradan işte Manisa ve benzer yerlere gitmişler. Burada iki tane enteresan konu var. Burada bazılarında, bazı evlerde hala oturanlar olduğu söyleniyor. Fakat evlerini bırakıp işte Manisa'ya falan burayı beğenmeyenler şimdi tekrar buraya dönmek istiyorlarmış ama burası bir müze köy haline getirildiği için tabii devlet buna izin vermiyormuş şu an. Bunun yanında da Kayaköy, ben hani sadece bir kaya köy olacağı, terk edilmiş bir yer olacağını düşünürken etrafta son 2-3 seneden beri çok acayip, çok modern tesisler de açılmış ve burası turistik olarak bir cazibe noktası haline de gelmeye başlamış. Eğer buralara gelmek istiyorsanız biraz acele edin, daha popüler olmadan buranın bu bakir ortamını kendiniz görün. Efsanevi Likya yolunda yürümeye başladım. Bir moda girmek için şöyle en azından bir manzara tepesine kadar gitmek istiyorum. Burası da nasıl motorcu rotalarında böyle hacı olunan yollar vardır. Burası da işte hem doğayı keşfetmek, hem tarihi keşfetmek, hem biraz kendini keşfetmek için aslında hacı yolu diyebiliriz. 520 kilometrelik bir yol burası. Ölüdeniz'den Akdeniz'e kadar da devam ediyor. Biraz geç turizme kazandırılmış maalesef. 1999 yılında Kate Clough isimli Türk-İngiliz amatör bir tarihçi bu yolu keşfediyor ve bu rotayı çiziyor. Bu rotayı çizdikten sonra da burası artık hani turistlerin akınına uğramaya başlıyor. Dünyada birçok ülkede bunun gibi yürüyüş yolları olmasına rağmen ki onlar bunun böyle 1/5 kadar acayip turist akımına uğruyor, çok değer görüyor. Biz biraz bu Likya'yı çok değerlendirmiyoruz sanki. Yani söyleyebileceğim şey şu, buranın da yolu çok güzel buraya gelene kadar. Zaten ilk Datça'dan çıktığımız ve buraya geldiğimiz yollar gerçekten harika yani motorla keyifle gelebileceğiniz yollar. Dar virajlar, geniş virajlar, otoban falan müthiş. Burada söyleyebileceğim şey şu, ben de bu yolu kısmet olursa ömrüm vefa ederse yürüyerek bitirmek istiyorum. Böyle bir planım var. Şimdi gelmişken de biraz işte böyle bir antrenman olsun, 1 kilometrelik bir yürüyüş varmış. Daha sonra inşallah buralara gelip bu yolu boydan boya bitireceğim. Likya yolu denilen bu 520 kilometrelik rota çok enteresan bir yer. Hani medeniyetin beşiklerinden bir yer. Yani burada çok inanılmaz medeniyetler gelmiş, geçmiş. Nereye baksanız bir antik kent veya tarihi bir bölge var. Likya yolunu yürümeye başladım ve daha ilk kilometresinde muhteşem bir manzarayla bizi kucakladı. Bu kartpostallarda veya Instagram'da veya işte buraların tanıtımında görülen bu manzarayı daha 1. kilometrede burada görebiliyorsunuz. Aşağıda Ölüdeniz'i seyredebilir, yukarıda Baba Dağı'ndan atlayan paraşütçüleri de burada görebilirsiniz. Ekim ayında geldik biz. Ekim ayı olmasına rağmen de 30 derecelerde, yani buraya gelmeyi düşünürseniz muhakkak hava durumunu kontrol edip nispeten serin zamanlarda burada yürümeyi tercih edebilirsiniz. Buraya gelip doğayla, tarihle kendinizi şifalandırabileceğiniz muhteşem bir yürüme rotası burası. Likya yolunun manzarasına doymadan tekrar yola düşüyorum. Bu sefer yukarılara tırmanıyorum. Virajları döne döne.
Şu an gördüğüm manzara var ya, her gün binlerce kişi buraya bunun için geliyor. Ama buradan vadiye inmek yok. Eskiden patika varmış ama tehlikeli diye kapatmışlar. Kelebekler Vadisi'ne ya tekneyle ya da yamaç paraşütüyle gidebiliyorsunuz ancak. Vadi, Babadağ'ın eteklerinde. 1995'ten beri 1. derece doğal sit alanı. İsmini 80'den fazla kelebek türünü barındırmasından alıyormuş. Gerçi bugün hiç kelebek göremedik. Watch out! Kenardan dikkat edelim. Al fren al. Oraya. Muhteşem Kelebekler Vadisi manzarasını izledikten sonra aşağıya Ölüdeniz sahile indik. Sahilde de böyle karettalar gibi denize ulaşmayı istiyorum ama daha gidebileceğimiz çok yol var. O yüzden maalesef bu denizi kaçırıyorum ama ileride aynı güzel denize kendimi cumburlop atıyor olacağım. Ölüdeniz, Fethiye, harika, cıvıl cıvıl. Burada insanlar paraşütle süzülüyor, farklı sporlar yapıyorlar, kanoya biniyorlar. Ekim ayının ortasında olmamıza rağmen hava gerçekten çok hoş. Tam buralara gelinecek zaman bunlar ki biz de zaten öyle yaptık. Dolayısıyla buralara gelirseniz Kelebekler Vadisi'ne çıkın, Ölüdeniz'de yemek yiyin, burada Babadağ'dan aşağıya atlayın. Biz de şimdi Babadağ'a çıkacağız ve de bu mükemmel denize kendinizi bırakın. Şimdi daha da yukarı çıkıyoruz. Babadağ'ın muhteşem doğası içinde bulutlara kadar uzanan bir yolculuk bu. Burası bitki türleri açısından o kadar zenginmiş ki bir ara Dünya Miras Listesi'ne önerilmiş. 3 zirvesi var dağın. En yükseği 1969 metre. Yukarı çıkınca ağaçlar seyrekleşiyor. Hava soğuyor. Bir bakıyorsunuz bulutların üstüne çıkmışsınız bile. Teleferikle de çıkabilirsiniz tabii ama bize yakışır mı hiç? Evet, Babadağ'ın tepesine çıktık ve Ömer Hoca ile karşılaştık. Ömer Hoca uzun süreden beri buradan atlayışlar yapıyor. Ömer abi nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzel oldu. Çok teşekkür hocam. Siz de burada misafir etmek güzel oldu bizim için. Eyvallah. Buradaki konsept nedir abi? Hocam konseptimiz yaz kış burada uçuş zaten oluyor ama kışın burada uçuşlarımız olmuyor. 1200 take off alanımız var. Kışlara genelde rüzgar oradan karşıladığı için oradan kalkıyoruz ve burası kar kışı olduğu için de zaten kalkışlarımız olmuyor. Toplam 5 tane take off alanımız var. 1200 metre, 1700 metre, 1800 metre, 1900 patara pistimiz, bir de kule dibi 1950 pistimiz var. Biz şu an 1700'deyiz. Şu anda 1700'den yayın yapıyoruz hocam. Süper. Şimdi normalde teleferikle de aşağıdan yukarı çıkabiliyoruz. Hatta Üntepe'ye de teleferikle çıkabiliyoruz. Tabii biz bugün motorcu olduğumuz için böyle kıvrımlı motorla geldik. Evet. Atlasaydık motorumuz burada kalacaktı. Sıkıntı olacak. Teleferikle Hiç gerek yok teleferik. dedik değil mi? Daha sonrasında plan yapacağız o zaman. Aynen. Teleferikle çıkışımızı sağlayacağız hocam. Evet. Güzel bir gün batımı uçuşu yapacağız. Ama bu manzarayı yakalayabilir misin? Orası ayrı bir konu tabii. Vallahi ben inşallah Yakalarız, beraber yakalarız. Sevgili dostlarımız buraya gelirse Hı. motorlarını aşağıda bıraksınlar. Doğrudur. Hatta seni bulsunlar. Olur hocam. Aşağıda teleferikle yukarı çıkıp buradan atlayıp motorlarını insinler. Aynen. Onu yaparız. Motorunu çalışır durumda bırakırsam direkt motorun üzerine konmasını süper. yaparız hocam. Süper. Vallahi çok güzel. Harika olur ya. Güzel olur hocam.